Herkese merhabalar. Forabox TV'de artık bir klasik haline gelen, takipçilerimizden gelen soruları yanıtladığımız video serimizin yenisinde sizlerle beraberiz. Sorularımıza geçmeden önce yayınladığımız videolardan anında haberdar olmak ve kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz ve soruları almak için sözü kameranın arkasındaki arkadaşımız Doruk Çelebi'ye veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Doruk'cum bu arada, her zamanki gibi. Sağ olun. Yine en sevdiğim bölümlerden bir tanesindeyiz. Hemen ilk soruyu yönlendireyim size. Heritage Diver kategorisinde 5000 İsviçre frangı bütçeye kadar hangi marka ve modeli tavsiye edersiniz? Tudor Heritage Black Bay serisi olabilir. Oris'ten yine... Yani eğer o saat 5000 frankın altındaysa ben de onu alabilirim. Altında hala. Oris Diver 65 bence güzel bir... Evet. Çok güzel bir de kombinasyonları, versiyonları Heritage var. olarak da güzel ve tabii Rado Captain Cook ilk akla gelen bu 3 model. Tabii bu 3 modeli yine 5000 frank bandının altında bronz olarak da alabiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel. Son zamanlarda özellikle diver konseptiyle çok yakıştırıyorum bronzu birbirine. Yani yine de bronz bir saat almadan ben çok bronz saate sahibim. Tavsiyem bu bronz saatin zaman içerisinde nasıl performans gösterdiğini bir sağdan soldan öğrensin tabii, insanlar. Tabii. Çünkü evet, benim için çok hoş bir patina alabiliyor, çok güzel bir değişiklik yapabiliyor ama birçok kişinin de hoşuna gitmeyebilir. Yani bronz saat biraz riskli, onu bayağı bir kurcalamak lazım diye düşünüyorum. Yani. Katılıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman bütçe dostu tavsiyeleriyle yine bütçeyle ilgili bir soruyu ben direkt Burak Bayram'a yönlendireyim. 1000 Amerikan doları bütçeyle tavsiye edebileceğiniz otomatik İsviçre üretimi saatler hangileridir? Tabii bu tavsiyelerinizi sebepleriyle bize açıklarsanız seviniriz. Yani 1000 dolar, 1000 frank gibi düşünüyorum. Bence burada ne olabilir? Tissot PRX ilk aklıma gelenlerden bir tanesi, otomatik olanı. Neden diye soracak olursanız ben tasarımını çok beğeniyorum. Sonuç itibariyle Sportchick segmentinde güzel bir model. Entegre bileziği ve kasasının işçiliği çok güzel. Yakından görmenizi tavsiye ederim. Powermatic 80 zaten 80 saatlik power reserve ile çok çok güzel bir mekanizma. Bence gayet iyi. 100 metre su geçirmezliği de var. Günlük kullanıma da uygun. Aslında hatta yakın zamanda bir Tissot PRX otomatik edinip onu bir inceleme videosu olarak da sunmayı da düşünüyorum. O da aklımda. İleriki planlarda. Bunun dışında biraz daha klasik ya da hani military tarzı saatlerden hoşlanıyorsanız da Hamilton'ın Kiyaki Field Murph modeli var. Sen biliyorsun o modeli. Interstellar filminde evet, karakterin kullandığı saatin daha sonra seri üretime geçmiş hali diyelim. O da çok güzel bir saat. Hem kasa boyutu olsun, kadran renkleri olsun, aynı zamanda beyaz perdede rol almış olması da bence güzel bir hikaye. Ki biz her zaman hikaye kısmına özen gösteririz saat meraklı olarak. Dolayısıyla bu bantta şimdi aklıma gelen ilk iki model bu oldu. Yani soru bana sorulmadı ama şimdi aklıma şey geldi. Benim de ilk önemli mekanik saatlerimden biri Frederic Constant'tı. Doğru. Halihazırda o segmentte fiyatlar nerelerde bilmiyorum ama hani 1000 frank, 1000 dolar segmentinde saatleri olduğunu düşünüyorum. Evet. Frederic Constant'ı da ben çok başarılı buluyorum. Özellikle o 3 kollu saatleri bileğine taktığında gayet başarılı. Muhtemelen o da 1000 frank civarlarında bir bütçeyle ulaşılabilir diye düşünüyorum. Pekala, teşekkür ediyoruz. Şimdi sıradaki soru eminim hepimizin uzun uzun cevaplar verebileceği bir soru. Aslında çok beğenip hatta almak isteyip ikinci elde değer kaybedeceği düşüncesiyle vazgeçtiğiniz bir marka model oldu mu? Olduysa neler demiyorum, eminim yüzlerce sayacaksınız ama yani genel hatlarıyla. Son 5 senede herhalde almayı düşündüğüm bütün saatler aslında maalesef bu bariyere takıldı. Öyle bir noktaya geldik ki çok yani benim saat hobimin ilk seneleri çok daha başarılı, çok daha keyifli geçti diye hatırlıyorum. Son dönemde maalesef biz de o furyaya kapılmış vaziyetteyiz. İşte ikinci elde değer kaybetmeyen, bulunması zor, aldığın ve bulduğun zaman kendini şanslı hissettiğin modellere doğru bir eğilimimiz oldu. Ama illa da böyle spesifik bir hani hikaye, bir örnek vermem gerekirse şöyle bir bakıyorum yani Breguet'in çok güzel modellerine gittim geldim alamadım. Bir dönemde biz işte bu 5 sene öncesinde F. Peugeot'un bu tantalum kasalı basic saati yani indirimle falan filan satılıyordu ama ya dedim ben bu saati alırsam dünya para kaybederiz şimdi satmaya kalktığımızda falan değil. Yani bu 5 sene öncesinden bahsediyorum. Bir Cenevre seyahati, SAH'e işte çok sevdiğim bir dostumla girmiştik. O zaman butiği de vardı F. Peugeot'un. Yani F. Peugeot'un bugün yani 100.000 doların üstüne çıkmış bir rakamda olan saatini bile ikinci elde değer kaybedebilir diye almamışlığım vardı. Büyük şeyler yapmışız. Yani saat zevkimizden maalesef
biraz uzaklaşır hale geldik. Benim Doğru. aklıma gelen en önemli örnek aslında bu diyebilirim yani. Ben kendi adıma senin hatırlayacağın bir örneği vereyim. Kustos diye bir saat bakmıştık. Kustos, evet. Yani doğru telaffuz ediyoruz umarım Kustos, düşünüyorum. Tonao yani fıçı kasalı. Fıçı kasa. Komple 18 karat rose gold ve kauçuk kayışlı bir saatti ve ben neredeyse onu alıyordum. Evet. Sen de demiştin biz önüne falan atladık. Önüne falan atladık böyle. Ben tam alacaktım onu ama Serdar dedi ki ya dur şimdi bir düşünmek lazım falan, bu saat bilmiyorum falan diye. Ki aslında çok da yanlış bir karar değildi ama saat çok güzeldi. İskelet kadranlı, kadran karbon. Çok iyi, evet. Yani gerçekten çok yakışıklı bir saatti. Evet, şimdi olsa gayet keyifle takılacak bir kesinlikle saat. Kesinlikle yani. Her yerde takılırdı. Benim tarzıma da uygundu ama bu tedirginlikle almaktan vazgeçmiştik. Onu söyleyebilirim ben de yani. Denk özelliklerde Jage Reverso ve Cartier Tank arasında bir seçim yapmanız gerekse hangisini seçersiniz? Neden? Ya ben direkt Reverso'yu alırım. Tabii Reverso'nun da içinde bir sürü modeli var ama yani model ailesi olarak düşünüyorsak ben Reverso'yu alırım. Çünkü ikisi de çok ikonik modeller tartışmasız. Ama Reverso'nun o işte yüz değiştirme esprisi bence çok önemli bir özellik. Ben sırf o yüzden bu ikisi arasında hani birini severim sevmem anlamında değil ama birini seçmem gerekirse ben Reverso'yu seçerdim. Ben 2 saati de gayet iyi biliyorum. Kendi koleksiyonumda bir tane Jaeger LeCoultre Reverso var. Grand Taille modeli. Yani ne büyük ne küçük, orta boy diyebiliriz. Aynı denk segmentlerde olmak kaydıyla dediğinizde ben bunu basic modellere indiriyorum. Basic modeller arasında ben Reverso'yu tercih ederim. Çünkü o flipping case olayı bence çok güzel bir şey. Çok yani anlamı da büyük. Arkasında hikaye de öyle. Cartier'de böyle bir şey yok demiyorum ama Jaeger biraz daha bana kendini yakın hissettiriyor. Kendi koleksiyonumda da var zaten. Ama bunun dışında Tank'ın da çok fazla seçeneği var. Yani Reverso'da en azından ulaşılabilir bazda diyeyim, görece bir bütçe koyarsak eğer Tank'tan daha fazla alternatif yok. Tank'ın çok daha fazla alternatifi var. Ayrıca metal bilezikle kullanılacaksa Tank bence Reverso'nun bariz önünde. Bunu da altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Sıradaki sorumuza geçelim o halde. Güncel hayatta gerçekten kullandığınız bir komplikasyon var mıdır? Benim güncel hayatta kullandığım tek komplikasyon GMT fonksiyonu. Yani çok seyahat eden biri olarak son dönemde edemiyoruz tabii, o da ayrı mevzu ama gerçekten bir mekanik saatin üzerinde komplikasyon olarak kullandığım tek komplikasyon GMT diyebilirim yani. Yani ben de Serdar'la aynı şekilde düşünüyorum. Seyahat edebildiğimiz zamanlarda ikinci zaman özelliğini kullanabilmek çok işe yarıyordu gerçekten. Evet. Ama bunun dışında yani kullanmak için eğer bir imkan yaratırsanız ya da üşenmezseniz tabii hepsini kullanabilirsiniz aslında. Bunların hepsi birer ihtiyaçtan doğmuş şeyler. Komplikasyon dediğimiz özellikler. Ama günlük hayatta bence GMT'nin yerini alabilecek başka bir şey var bence mı? De yok. Yok. Belki çok uğraşırsanız hani kronografla evet, bir ölçüm yapabilirsiniz ama o kadar. Yumurta haşlarken dakikayı tutmak, metro 2 durak arası kaçta saniye falan. Yani bundan daha öteye gidebileceğini düşünmüyorum açıkçası. O halde son sorumuza geçiyorum. Son yıllarda bazı marka ve model saatler için çizilmelere karşı dayanıklılığı artıran koruyucu film, sticker şeklinde bazı ürünler tanıtıldı, çıkarıldı. Bu tür ürünlerden kullandınız mı veya kullanmayı düşünüyor musunuz? Tavsiye eder misiniz? Ya bu bir saat seninle yaşayan bir cihaz. Yani kolunda taşıdığın. Yeri geliyor bir yere giderken kolunu çarpıyorsun, kolunu da sürtüyorsun. Yani ben karşıyım öyle şeylere. Bir yaşanmışlık olması lazım. Bunu alacaksın, kullanacaksın. Bu kadar da hani üzerine düşmenin, bu kadar da korumaya çalışmanın biraz yani saatin doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden ben o tarz bir şey işte koruyucu film falan ben karşıyım o tarz şeylere. Yani çok kullanmak isteyeceğim şeyler değil yani. Yani ben açıkçası o filmlerden sadece bir defa gördüm ve kesinlikle yani saatten alacağınız kullanım zevkini kaybettiğini düşünüyorum. Yani bir defa kasa üzerindeki motifleri göremiyorsunuz, parlamayı göremiyorsunuz. Cep telefonu değil ki bu yani ekran koruyucu koyasın yani böyle bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Bu tür sistemlerin ben saati gerçekten kullanan insanlar için değil bir süre sonra satacak insanlar için yapıldığını düşünüyorum. Yani bunda bir samimiyet yok. Mantıklı bir yaklaşım. Sen hatırlarsın bir dönem işte şimdi bazı markaların yaptığı gibi sıfır aldığınız saatlerin üzerindeki koruma jelatinlerini markada yani butikte bırakmak zorunda değildiniz. Yepyeni bir şekilde alıyordunuz ve ben çok insan gördüm.
o stickerların tamamıyla saatlerini takıyorlardı ve bu niye böyle dediğimde işte yarın bir gün satarsak sıfır diye şey. Bunu duydum yani. Instagram'da gördüğün 10 fotoğrafın 8'i stickerlı saatte aynen. zaten. Hatta ikinci el saatçiler arasında saatin kondisyonunu belirlemek için half sticker, full sticker diye şey çıkmıştı, terim çıkmıştı. Yani bence saçmalığın daniskası. Hani bu konuda böyle bir yorum yapayım. Dediğim gibi. Alın kullanın. Aynen, çizilirse çizilsin, sıkıntı yok. Bunu düşünecek kadar önemli görmüyorum. Sorularımızın sonuna geldik. Şimdilik diyoruz elbette. Takipçilerimizden yeni sorularını sosyal medya kanallarıyla bize ulaştırmalarını rica ediyoruz. Ve kapanış için sözü sizlere bırakıyorum. Ya bu arada tekrar söyleyeyim. Biz bu soruları Burak'la ben görmüyoruz. Görmeden hani direkt böyle doğaçlama cevap vermeye çalışıyoruz. Bugün 6 tane 7 tane soru yaptık ama yani şu an elimizde 700'e yakın soru var. Birilerini seçmek durumunda kalıyoruz. Yani haftada tek video yayınlayan bir medya olarak. Evet. Ama bunu da arttırmayı planlıyoruz. Çünkü bu yani gerçekten çok talep alıyoruz. Çok soru alıyoruz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyoruz ama işte videoların süresi itibariyle de kaldığımız nokta bu şekilde yani. Aynen öyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.